Tıp öğrencisi olarak birlikte ders çalışıyoruz. Önemli olan benim tasarımım. Bu da benim tasarımım. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama ben son vlog videolarımda hiç ders çalışmıyorum. Ben İkbal, tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim ve muhtemelen çoğunuzun sandığının aksine aslında gayet çalışkan bir öğrenciyim. Fakat son stajlarım o kadar yoğun, o kadar yorucu geçti ki benim için. Şu anki stajımda ben de bunu değerlendirmek ve yatmak istedim. Son ana kadar da yattım açıkçası. YouTube kanalımla ilgilendim, koşuya gittim, arkadaşlarımla gezdim, kendime zaman ayırdım, izlemek istediğim dizi ve filmleri izledim. Lost izliyorum son zamanlarda vesaire vesaire. Ama artık zamanı geldi. O kutsal dönemlerdeyiz. Ders çalışıyoruz. Sınavıma 2 hafta kaldı. Fakat kendime güveniyorum ve yapabileceğimi biliyorum. Bugün de ders çalışmaya başlamamın şerefine bunu bir engel olarak görmektense içerik fırsatı olarak görmeye karar verdim. Fakat merak etmeyin, bu vlogda da sıkılmayacaksınız. Çünkü ben arkadan çok ama çok güzel şekilde seslendireceğime inanıyorum. Aynı zamanda buradaki sıkılacak olan tek kişi benim, tamam mı? Çünkü ders çalışıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Öğleden sonraki dersim o kadar uzun ve o kadar yorucu bir dersti ki ben normalde ders molasında yemeği planladığım ara öğünümü daha derse 1 gram başlamadan kütüphaneye adımımı atar atmaz yiyorum. Bir boğa burcu olarak açken ne odaklanabilirim, ne mutlu olabilirim, ne de ders çalışabilirim. Bunların hiçbirini yapmaya yetim olmuyor maalesef ki. Kötü bir özellik olduğunun farkındayım ama huyum kurusun, yapacak bir şey yok. Bugün yanımda ara öğün olarak Fit Cookie Dough var. Belki tarifine Instagram'dan denk gelmişsinizdir. Ben de o şekilde öğrenmiştim. Fakat gördüğümden beri aklımdaydı. Eğer tarifi görmediyseniz iddia ediyorum içindeki malzemenin ne olduğunu tahmin edemeyeceksiniz. Hazırsanız açıklıyorum. Haşlanmış nohut. Sizi çok rahatsız etti değil mi? Beni de çok rahatsız etmişti ve emin olun denemeye değer. Size kalemimi gösteriyorum. Aslında bu kalem bana ait değil, arkadaşımın kalemi. Ben yanımda kalem getirmeyi unutmuşum. Kulağa çok saçma geldiğinin farkındayım. Sonuçta kütüphaneye ders çalışmaya gidiyorum. Kalem mi getirmeyi unuttum değil mi? Evet. Tablete not almaya o kadar alışmışım ki tabletçi deformasyonudur diyebiliriz biz buna ya. Ajandama bugün çalışmayı planladığım slaytları not aldıktan sonra ders çalışmaya başlıyorum. İtiraf etmem gerekirse bugün pek de ders çalışmayı istemediğim günlerden birindeyim. O şekilde gözükmediğinin farkındayım ama biraz da iç yüzünden konuşmak istiyorum her şeyin. Dersim beklediğimden uzun sürmüştü ve beni mental olarak çoktan sömürmüştü. Ben artık dersten çıktıktan sonra kendime 2 seçenek koymuştum. Ya marketten cips alıp evde film izleyerek onu yiyecektim ya da aşağı inip kütüphanede hem vlogumu çekecek hem de dersimi çalışacaktım. Doğru kararı vermek bence bu tarz durumlarda en önemli nokta. Başlamak her zaman en zorudur. Şu anda bu ses kaydını alırken bile açıkçası buradan örnek verebilirim. Çünkü ben bu ses kaydını alırken defalarca kez söylemek istediğim şeylerden farklı şeyler söylüyor, kelimeleri yanlış telaffuz ediyor ve susuyorum, ığlıyorum, eğiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama tam olarak bu noktada pes etmeyip üstüne gittiğinizde fark yaratan kişi siz oluyorsunuz. Ben de sık sık kendime bunu hatırlatmaya çalışıyorum ve bu şekilde ilk etütümü tamamlayıp 2 tane maddenin üstüne çizik çekmiş sayılıyoruz aslında. Molamdaysa hastane bahçesindeki insanları seyrediyorum. Bu aktivite bana hep çok huzur veriyor çünkü neler konuştuğunu bilmediğiniz insanların hal, hareket ve dış görünüşlerinden onlarla ilgili tahminlerde bulunabiliyorsunuz. Sonrasında kısacık kendimi gösteriyorum ve tekrardan etütüme dönüyorum. Bir tıpçının en sadık dostu kahvesi ve termosudur. Benim için de aynı şekilde. Reflüm ne kadar izin verirse kahvemle aşk yaşıyorum. Bu arada söylemeyi unuttum. Ben genel cerrahi stajındayım şu anda ve onun derslerine çalışıyorum. Uzmanlık olarak plastik cerrahlığı istiyorum ve bu yüzden cerrahi branşların beni daha çok çekeceğini düşünmüştüm. Fakat staj olarak ben genel cerrahisini çok da sevemedim açıkçası. Yıldızımız bir barışmadı. Hani belki derslerin sürekli erteleniyor veya yığılıyor olmasındandır. Belki sabah 8 vizitlerinin zorunlu olmasındandır. Belki de konularındandır. Bilmiyorum. Plastik cerrahisi konusunda hala aynı şekilde düşünürken genel cerrahiyi pek de sevmedim. Muhtemelen farklı branşlar olduğunu vermek istiyorum bu durumun. Çünkü ameliyatlara girmekten aslında hala keyif alıyorum. Fakat iş öyle bir noktaya geldi ki bizim artık sınava kadar dersimiz var gibi bir durum var şu anda. Ve bu beni korkutuyor ufak da olsa. Hani kendime güveniyorum diyorum ama tabii ki hafif bir stres de arkadan dürtmüyor değil. İkinci etütümde başarıyla tamamlayıp en keyifli kısma geçiyorum. Üstünü çizme kısmı. Bunu yaptığımda gerçekten çok tatmin oluyorum. Sanki bana ödülmüş gibi hissettiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yapacağınız şeyleri planlayıp mı yaparsınız yoksa sadece yapar mısınız? Hello! Akşam yemeği için eve geldim şimdi. Menümü size göstereceğim ama lütfen sakin olmaya çalış. Önceden uyarıyorum. Diloş kendine sarma alırken bana da almış. O yüzden ana menümüz bu. Ama benim canım cips de çekiyor. O yüzden cips de yiyeceğim. Bu da Cola Zero. Bir de. Menü o kadar sağlıksız ki. Hani hepsinin proteinini toplasam falan -3 gram yap. O yüzden ben de dedim ki yana bir tane yumurta haşlayayım. Böyle saçma sapan toplama bir menü olduğunu farkındayım ama
olsun. Önemli olan benim tasarımım. Bu da benim tasarımım. Akşam yemeğimi elimde sarmaya travma yaşatsam da, kültür şoku yaşatsam da çok ama çok keyifli bir yemekti benim açımdan. Çünkü canımın istediği her şeyi yedim, doydum. Sabah izlediğim videonun kalanını izledim. Yani daha ne isterim? Benim için perfect dinner'dı. Linçlenmeyi hak ettiğimin farkındayım ama siz öyle bir şey yapmazsınız biliyorum. Cansınız. Time to go. Hiç gitmek istemiyorum. Hiç. Güya ders çalışma vlogu. Ama öyle yapacağız. Gidiyorum. Şimdi ben burada hoplaya zıplaya tekrardan kütüphaneye dönerken yerde bulduğum iskambil kartlarından bahsedecektim ki dışarıda Galatasaray marşları çalmaya başladı. Galatasaray şampiyon olmuş arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. Çünkü ben bu videoyu yarın yükleyeceğim. Yani şu anda 9 Mayıs. 10 Mayıs'ta yüklemeyi planlıyorum. Tebrikler Galatasaray. Ben de bir Galatasaraylıyım ama eskiden. Artık Aras Kargoluyum. Aras Kargo ne diyecekseniz voleybol takımı bu arada. Futbol takımlarını tutmayı bıraktım. Aras Kargo ile tanışana kadar Galatasaraylı olduğumu düşünüyordum ama hiçbir takımla bu kadar gönül bağım olmamıştı. Kamu spotumuz bittiğine göre tekrardan business konuşmaya dönebiliriz. Bana sık sık nasıl çalıştığımı soruyorsunuz. Nasıl çalıştığımı bence görüyorsunuz şu anda. Hemen kendim de anlatayım. Ben ders notlarımız üstünden çalışıyorum. Not çıkarmıyorum artık. Slide alıyorum. Derste de ses kaydı alıyorum. Hem derste önemli olan noktaları yazıyorum hem de kaçırdığım kısımları ses kaydını dinleyerek tekrardan slide'ın üstüne not alıyorum. Bu şekilde tekrar döndüğümde slide'ı ezberlerken hem notlarım olmuş oluyor hem de ses kaydını tekrar dinlemek zorunda kalmıyorum. Özetle yani slide'ın üstüne ses kaydını dinleyerek notlarımı geçiriyorum. Artık ne önemliyse. Sonra da slide'ı ve notlarımı ezberleyerek çalışıyorum. Şu anda ilk tekrar attığım için ses kaydı dinleyerek notlarımı almam gereken kısımdayız yani. Aynı zamanda bana nasıl saatlerce çalıştığımı da soruyorsunuz. O iş şöyle arkadaşlar. Benim 2 tane taktiğim var. Birisi konum değiştirmek, birisi de Pomodoro. Konum değiştirmek şu şekilde. Ben Lost'un 3 sezonunu 10 günde izledim, tamam mı? 70 küsür bölümden bahsediyorum şu anda. Hani bu şekilde olunca ben artık evdeyken safe zonundayım, tamam mı? Evde kesinlikle ders çalışamayacağım. Bu da Allah'ın emri yani. O yüzden eşek gibi kütüphaneye gittim. Bahsettiğim şey bu. Sizi zorunda bırakacak yerlere gidin, tamam mı? Bu study kafeler oluyor ya, para veriyorsunuz ondan sonra ders çalışıyorsunuz falan filan. Biraz para tuzağı gibi hissettirebilir ama oraya para verdiğiniz için ders çalışmak zorunda olduğunuzu bilerek gittiğinizde evet ders çalışıyorsunuz. Sonra ikincisi Pomodoro. Pomodoro nasıl? Duymayanlarınız yoktur ama 25'e 5 veya 50'ye 10 dakika olacak şekilde çalışma teknikleri var. Yani etüt gidiyorsunuz yine. Ama buradaki asıl kullandığım trik ise benim Pomodoro'yu tek başıma yapmıyor olmam. Ben ders çalışacağım zaman YouTube'dan bir tane Pomodoro videosu açıyorum. Gerçek zamanlı olanlar daha güzel bu arada. Bazen mesela benimle 7 saat boyunca Pomodoro şeklinde çalışım videoları oluyor. Direkt onları açıyorum. Hem karşımdaki kişi çalışmış oluyor hem kendim çalışmış oluyorum. Bu şekilde molalarım uzamamış oluyor ve kendim de daha az yorularak uzun saatler masanın üstünde kalabiliyorum. Şu anda dışarıdan felaket korna sesleri geliyor. Umarım duymuyorsunuzdur onları. Bu videoda size farklı açıdan çekim yapmak ve biraz daha ilgi çekici şeyler göstermek istemiştim ama çalıştığım slide meme kanseri slide'ı. O yüzden görsellerin hepsi ya memeli ya da ameliyatlı görsellerdi. Maalesef ilgi çekici kısımları koyamadım o yüzden. Çalış. Biraz daha çalış yani. Bizde de böyle. Kütüphanedeki son etütümü de tamamlayıp eve geçmek için hazırlanıyorum. Merak etmeyin, evde bir etütümüz daha bizi bekliyor. Kütüphaneden ayrılırken bu noktada artık çok yorulmuştum çünkü saat oldukça ilerlemişti ve benim sabah erkenden hastanede olmam gerekiyor tekrardan. Saat 8'de toplantıya katılmam gerekiyor. Cuma günleri genel cerrahinin katılmamız gereken bir konferansı oluyor. Devamsızlık hakkımızda sadece bir tane. O yüzden zorundayım. Aynı zamanda uyumadan önce duşa girmem gerekiyordu. Yapmam gereken işler vardı. Bulaşık yıkayacaktım vesaire. Bunların hepsini aynı anda yapıyorum. Tabii ki rutin çok yorucu o yüzden. Bugün başta ders çalışmayı pek istemesem de ders çalıştıkça aslında insanın üstünden bir yük de hafifliyor, biliyor musunuz? Böyle o sorumluluğun azaldığını hissetmek ve başarmışlık hissinin de gelmesiyle insan biraz daha ufku açılıyor, doğruyu yaptım ya moduna giriyor falan. Daha da çalışmak istiyorsunuz aslında ama benim vaktim kalmamıştı artık. Uyumak da zorundaydım. Özetle günü şimdilik bu saatte bitiriyorum. Fakat size şunu söyleyebilirim ki elimden gelenin hepsini yaptım. O çalıştığım süre boyunca zihnim tamamen açıktı ve son noktada artık günler keşke 36 saat olsaydı diye bir dileğim bile oldu. Daha ne isterim? Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim için çok verimli bir çalışmaydı ve kendimle gurur duydum. Umarım
siz de benimle aynı fikirdesinizdir. Bu güzel günde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince her boş vaktimde ders çalışmaya çalıştım. Bugün birazcık kısıtlı bir vaktim vardı ne yazık ki derslerimden dolayı. Umarım sizin için de güzel bir video olmuştur. Benim için gerçekten verimli bir videoydu. Bu sıralar maalesef ki o kutsal dönemlere yaklaşıyoruz. Benim tekrardan sınavım yaklaşıyor 2 hafta sonra. O yüzden de staj sınavı olduğu için birazcık daha detaylı çalışmam gerekiyor tabii ki ve şey demeye çalışıyorum. Bu sıralar beni birazcık ders çalışırken göreceksiniz ama videolarımı izlemeyi sevdiğinizi biliyorum. O yüzden benden ne olursa olsun video çekmeye devam edeceğim. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz. Yok. Peki diyor.